Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda sizler için birçok kişinin özellikle CapCut Pro'nun otomatik altyazı oluşturma aracının ücretli olmasından sonra aradığı bir uygulamayı göstereceğim dostlar. Kendim yaptığım bu uygulamayı sizler için. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi abi programımızın ismi Ses Yaz. Sesi yani videodaki sesi yazıyor. Altyazı programı bu. Şöyle dilerseniz direkt olarak programı açıp sizlere göstereyim dostlar. Öncelikle bir ham videomuzu izleyelim. Şu anda oyunla alakalı hem ses ve de hem de kendi sesimin beraber mixlendiği bir deneme yapıyorum. Kendi şu anda sesimi program ayırıp dublaj sesimi şu anki oyun sesinin üzerine ekleyecek. Bakalım nasıl bir başarı elde edeceğiz abi. Böyle hem konuşurken hem de oynayayım böyle. Ses çıkartsın iyice. Tamamdır. Şimdi programımız açıldı. Programımız ücretsiz bir şekilde videolarınıza altyazı ekliyor. Bunun çeşitli ayarları var. Onları tek tek göstereceğim ben size dostlar. Buradan isterseniz tek video seçiyorsunuz. İsterseniz bir klasörde topluca videoları seçip tek tek otomatik bir şekilde altyazıları ekliyor program. Ben buradan video seç dedim. Az önceki izlediğimiz videoyu seçtim. Buradan şuradaki yaptığınız ayarları kaydedip sonradan geri yükleyebilirsiniz. Şuradaki ayarları. Şimdi burada model seçimi var. Program farklı arka planda Wisher diye bir programı, yani OpenAI'nin ücretsiz sunduğu bir programı kullanıyor. Bir de FFmpeg diye bir birleştirme, ses kesme programı var. O da ücretsiz. Onu kullanıyor dostlar. Ben bu ikisini bu programla beraber paket şeklinde klasörde vereceğim. Eğer ki klasörde kullanılmazsa nasıl kurulacağı çok basit zaten kurulması. Kurulacağına dair rehberi de yine şeye attım. Klasörün içine attım. Oradan bakabilirsiniz. Programı açtığınızda ilk seferde buradaki modelleri de indiriyor. Tek seferlik indiriyor bunu. Burada işte çeşitli modeller var. Mesela Large versiyon 3 diyor ya. O en iyi model. Boyutu da bayağı büyük. 12 GB mi ne boyutu var. Ve güçlü bir ekran kartı istiyor bu modeli kullanmak için. Ama çok doğru bir şekilde yapıyor. Altyazıyı çıkartıyor. Ama base de güzel. Base de aynısını çıkartıyor. Bu model biraz daha küçük. İlk sefer programı açtığınızda bu modeli indiriyor. Sonrasında bir daha uğraşmanıza gerek yok dostlar. Şimdi buradan modeli seçtik. Şuradan dili seçiyoruz. Mesela dil nedir abi? Altyazıyı hangi dilde eklemesini istiyorsanız, mesela İngilizce bir videonuz vardır veya Fransızca, onu seçiyorsunuz veya Türkçe videonun altına İngilizce de seçebilirsiniz. Ben buradan Türkçeyi seçtim. Kelime satır sayısı da mesela altyazıda özellikle short videolarda tek kelime şeklinde çıkıyor ya, onu seçiyorsunuz. Mesela 2 kelime çıksın, yani ekranda sadece 2 kelime şeklinde gözüksün altyazılar. Veya 10 kelime derseniz ekranda koskoca 10 kelimelik, neredeyse 2 cümlelik bir paragraf şeklinde çıkartıyor. Ben buradan 3 kelime dedim. İdeali 3 kelimedir. Şuradan yazı stilini seçiyoruz. Fontunu seçiyoruz. Tohomo'yu seçtim. Buradan size'ını seçiyoruz. İşte yazının boyutunu seçiyoruz. 20'yi seçtim ben. Burada altyazımızın rengi ne olsun? Ben ne diyorum? Mesela sarı dedim. Seçtim. Altyazının kenarındaki çember var ya, dış sınırı siyah olsun dedim. O sınırın boyutunu belirledim. Şimdi burada altyazının üstte mi olsun, ortada mı, altta mı olsun şeklinde seçebilirsiniz. Ben buradan bottom'u seçtim. Altta olacak. İşte altla altyazı arasındaki boşluk var ya, onu seçtim. Tüm ayarlarımı bitirdim dostlar. Altyazıyı oluştur dedim. Şimdi oluşturmaya başladı. Buradaki işlemde diğer işlemler gibi videonun uzunluğuna göre ve ekran kartınızın gücüne göre, yani şurada seçtiğiniz modele göre değişebilir dostlar. Tamam, altyazımızı oluşturdu şöyle. Bu altyazıyı direkt de kullanabilirsiniz. Mesela YouTuber'sınız. YouTube'a şöyle göstereyim. İlk olarak videonuzu YouTube'a attıktan sonra altyazı kısmına manuel ekle deyip bu altyazıyı ekleyebilirsiniz. Onda kullanılabilir. Sonrasında ön izle dedim dostlar. Şöyle açtım. Burada tek tek bakabiliyorsunuz. İşte mesela düzeltme yapmak isterseniz şurada dublaj diyor. Ne demek? Kendi şu anda sesimi programım ayrı. Burada herhalde dublaj mı demek istemiş, anlamadım. Ya burada çift tıklayıp şu şekilde buraları düzeltebilirsiniz. Sonrasında değişikliği kaydet diyoruz. Kaydetti. Kapattık abi. Sonrasında bu altyazıyı videoya gömeceğiz dostlar. Aynı videoyu kullandığımız için şurada zaten daha önce seçmiştik videoyu. Videoya göm dedim. Gömme işlemi başladı şu anda. Bu işlem de yine videonuzun uzunluğuna göre, ekran kartınızın gücüne göre değişebilir dostlar. Tamamdır. Videoya gömme işlemi de başarıyla gerçekleşti. Şimdi şuradan videomuzu zaten altyazı ile beraber masa üstüne çıkartıyor. Tıkladım abi. Şöyle çek. Şu anda oyunla alakalı hem ses ve de hem de kendi sesimin beraber mixlendiği bir deneme yapıyorum. Kendi şu anda sesimi program ayırıp dublajlı sesimi şu anki oyun sesinin üzerine ekleyecek. Gördüğünüz gibi
seçtiğimiz ayarlara uygun bir şekilde altyazıyı çıkarmış dostlar. Şimdi bu programı ben size ücretsiz bir şekilde vereceğim. Videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Dediğim gibi program zaten ilk açılışta gerekli paketleri kuruyor. Kurmazsa da şunları, Wisher'ı şöyle ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ben zaten bunu açıklamalı olarak yazacağım. Nasıl indirileceğine dair açıklamalı olarak yazacağım. Sonrasında işte Start But diyor ya. Start But'a tıkladığınızda burada gerekli paketleri kendi kuruyor. Sonrasında programımız açılıyor dostlar. Şöyle. Buradan açıp kullanabilirsiniz. Umarım programı beğenmişsinizdir. Programın ismi hakkında mesela sesi yazıyor. Daha ne olsun, daha böyle yaratıcı bir isim. Mesela sesi yazıyor direkt. O yüzden ben sesi yazdım. Çalışması hakkında veya programa eklemesini istediğiniz özellikler varsa altyazı ile alakalı onları belirtin dostlar yorumlar kısmında. Veya fazla gereksiz bölümleri varsa çıkartabilirsiniz. Yani yine yorumlarda da yazabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz ki abone olun lütfen, abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi de yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.